Merhaba, Türkiye ile Almanya'nın müttefiklerle beraber savaşacağı senaryoya hoş geldiniz. Öncelikle gelecekteki 10 yılda Avrupa'daki dengeler giderek daha kırılgan hale gelmişti. Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomik lideriyken, Türkiye'de askeri savunma konusunda büyük atılımlar yaparak bölgesel bir güç olma yolunda ilerliyordu. İki ülke arasındaki krizi başlatacak olayı belirlersek, diyelim ki Türkiye bir anda Almanya'da bulunan yaklaşık 5 milyon vatandaşını geri istedi ve hepsinin Türkiye'ye yollanmasını talep etti. Bunun üzerine Almanya da bunu katiyen reddettiğini açıkladı ve onların artık kendi vatandaşı olduğunu belirtti. Böylece diplomatik bir kriz şeklinde savaş belirtisi başlamıştı. Türkiye, Almanya'daki elçiliklerini geri çekerken Almanya da aynı şekilde kendi elçilerini Türkiye'den çekti. Bu sırada Almanya yeni bir ordu kurdu ve bunun adı Avrupa Ordusu'ydu. Avrupa Ordusu, Türkiye sınırında büyük çaplı bir askeri tatbikat yapılacağını belirtti. Derken Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin Bulgaristan sınırına gönderdiği askerler burada savaşa hazırlık yapıyordu. Bu arada Türkiye'nin buna karşı tepkisi sert oldu ve sınırın aşılması halinde gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Çok geçmedi ki beklenen oldu ve Alman askerleri Bulgaristan sınırı üzerinden Türkiye topraklarına giriş yaptı ve sınırı ihlal etti. Almanlar Türkiye'ye girdiklerinin farkındaydılar ve bunu ana kara topraklarına bildirdiler. Ardından Almanya yönetimi de saldırılara devam edin ve Türkiye'nin Avrupa yakasını ele geçirin talimatını verdi ordusuna. Derken Almanya ve diğer Avrupa orduları ilk etapta Kırklareli ilinden bir kısım toprak ele geçirdiler. Türkiye de bu durumun farkındaydı ve önlem alarak askeri güçlerini İstanbul'un Avrupa yakasına yerleştirdi. Türkiye hızla savaş bölgesine doğru ordusunu getirdiği sırada Almanya Kırklareli'nin yarısını almış ve Edirne'nin de kuzeyini ele geçirmeyi başarmıştı. Avrupa Birliği'nin bazı önemli ülkeleri müttefikleri olan Almanya'yı korumak için Türkiye'ye karşı sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Türkiye ise bu yaptırımları misilleme olarak kendi topraklarından Avrupa'ya giden doğal gaz ihracatını kısıtladı ve kapattı. Bunun üzerine Almanya hem Rusya'nın hem de Türkiye üzerinden giden doğal gazların kesilmesi sonucu enerji krizine sürüklendi. Böylece her iki ülkede NATO üyesi olduğundan ittifak içinde bölünmeler yaşanıyordu. Yani Türkiye'nin Rusya ve bazı Asya ülkeleriyle olan askeri ve ekonomik anlaşmaları Batı bloğunda rahatsızlık yaratıyordu. Bu arada Türk ordusu Almanya'nın ilerlediği bölgeye ulaştı ve bunun sonucunda sıcak kara çatışmaları hız kazandı. Türkiye bölgeye yakın olduğu için hava gücünü de kullanmaya başladı ve F-16 savaş uçaklarını kaldırıp Alman ordusunu havadan bombalıyordu. Almanya buna karşılık olarak müttefiki Yunanistan'a bir emir verdi ve şöyle dedi: Yunanistan, acilen ABD'den aldığınız F-35 hayalet uçaklarını Türkiye üzerinde kullanmaya başlayın. Açıklamasından sonra Yunanistan Almanların dediğini yapacaktı ve başkentleri Atina üzerinden hayaletleri kaldırarak Türkiye'nin başkenti Ankara'ya doğru yola çıkardı. Kısa bir süre sonra bu Yunan F-35'leri Ankara'ya geldi ve havadan vurmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye'de halkını acilen doğuya doğru sevk etmeye başladı. Derken Türkiye'de daha önce Amerika'nın F-35 yaptırımını kaldırması üzerine bu hayalet uçaklardan satın almıştı ve envanterinde duruyordu. Çok geçmedi ki bunları kullanarak karşı saldırıya geçirtip Yunan başkenti Atina'ya doğru gönderdi. Türk hayaletlerinin gelmesiyle birlikte Atina'da şiddetli bombardımanlar yaşanıyordu. Yunanlar kendi başkentlerinin vurulduğunu fark edince Ankara'daki F-35'lerini geri çekmeye karar verdi ve Türkiye'den ateşkes talep etti. Böylece Türkiye'de Atina'yı vurmayı bırakarak uçaklarını Alman işgali altındaki bölgeye gönderdi. Fakat Yunanistan her ne kadar ateşkes yapsa da Almanya ve müttefiklerinin topraklarını kullanmasına izin verecekti. Derken Almanya, NATO içindeki müttefiklerinden Fransa ve Birleşik Krallığı da yanına alarak Türkiye'ye karşı hava üstünlüğü sağlamak için Eurofighter Typhoon ve hayaletlerini Yunanistan'a gönderdi ve bu üç ülkede aktif olarak Yunan topraklarında bulunuyorlardı ve Türkiye'ye operasyon yapmaları da an meselesiydi. Derken en önlerinde Alman uçakları ve arkalarında da Fransız ile İngiliz uçakları buradan kalkarak Türkiye'nin batısındaki askeri üsleri hedef aldı. İzmir, Çanakkale ve İstanbul üzerindeki hava sahası yoğun bombardımana maruz kaldı. Türkiye ise hava savunma sistemleri olan Siper, Hisar ve Korkut gibi yerli üretim sistemleriyle saldırıları püskürtmeye çalıştı. Ancak Almanya ile müttefiklerinin gelişmiş hava kuvvetleri ilk saldırılarda önemli hasarlar verdi. Bu arada Akdeniz'de Almanya ve müttefiklerinin savaş gemileri Türkiye kıyılarına yaklaşıyorlardı. Fakat Türkiye Akdeniz'de güçlü bir donanmaya sahipti. Almanların ise özellikle Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde etkinliği ve gücü fazlaydı. Ancak Almanya, Fransa ve İngiltere ile
ile koordineli hareket ederek Akdeniz'deki Türk deniz üstünlüğünü kırmak istiyordu. Derken Alman donanması Kıbrıs yakınlarına konuşlandı. Türkiye ise gemilerini kıyılarına uzunlama pozisyonu alarak bir savunma hattı oluşturdu. Bu arada Türkiye topraklarında Almanların ele geçirdikleri yerlerin tamamı Türk ordusu tarafından başarıyla geri püskürtüldü. Fakat Almanya için bir avantaj vardı. Avrupa Birliği üyesi olduğu için rahatlıkla diğer AB ülkeleri topraklarından gelebiliyordu. Bu yüzden savaş tanklarını sürekli bir sevkiyat ile durmadan Türkiye sınırına getiriyordu. Bu Alman tanklarına karşı Türkiye'nin en güçlü kozu insansız hava araçlarıydı. Türkiye SİHA'larını kullanarak bu gelen Alman tanklarını vuruyordu. Fakat Almanya bu tankları stratejik bölgelere yerleştirmeye başladı ve Türkiye topraklarını tank bombardımanlarına tutuyordu. Bunun üzerine Türkiye, Almanların anladığı dilden konuşmak için Altay tanklarını ve Fırtına obüslerini bu sınırlara getirdi ve o da Bulgaristan topraklarında gizlenmiş Alman tanklarını saptayarak vuruyordu. Türkiye, Bulgaristan'a bir çağrı ve uyarıda bulundu ve diyordu ki, "Sayın Bulgaristan, eğer Alman ordusunu topraklarınızda barındırmaya devam ederseniz sizi de vurmak zorunda kalacağız ve topraklarınızı dahi ele geçirme hakkımızı saklı tutacağız" şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat Bulgaristan, Almanya ve Avrupa Birliği'ne sonsuz güveniyordu ve onları satmak istemiyordu. Bu yüzden Türkiye'nin bu tehdidine cevap vermedi ve Almanya ile müttefiklerinin ordusunu topraklarında barındırmaya devam edecekti. Durum bu olunca Türkiye artık önüne kim gelirse savaşacağını belirtti. Derken Türk ordusu Bulgaristan kentlerini ve Alman ordusunu tanklarıyla ve SİHA'larıyla vurmaya ve bombalamaya başladı. Türkiye ve Almanya arasındaki savaş küresel çapta büyük bir krize dönüşmüştü. Türkiye'de Rusya, Pakistan ve Azerbaycan ülkeleriyle işbirliği yaparak güçlü bir blok oluşturdu. Derken Rusya, Türkiye'ye S-500 hava savunma sistemleri ve Kinjal hipersonik füzeleri tedarik ederken Almanya ise İngiltere'den Tomahawk füzeleri alarak savaşın dengesini değiştirmeye çalıştı. Bu arada savaşa dönersek Türkiye, Bulgaristan üzerinden gelen Alman destek kuvvetlerini durdurmak için büyük bir karşı taarruz başlatmıştı. Bu kez askeri kara ordusunu da kullanmaya başlayan Türkiye, Almanya'yı Bulgaristan'ın neredeyse ortalarına kadar geriye itmeyi başardı ve ele geçirilen bölgelerin de artık kendinin olacağını açıkça belirtti. Bulgaristan ise buna itiraz etti ve o da Almanya'nın yanında savaşacağını söyledi. Derken Bulgarlar da elindeki sınırlı sayıda askerini Türk kuvvetlerinin karşısına çıkarttı ve çatışmalar çok şiddetlendi. Türkiye hala SİHA'larını kullanarak Bulgar ordusunu ve Almanya'nın stratejik noktalarını vuruyordu. Trakya hattında büyük kayıplar veren Almanya yeni bir strateji düşünerek savaşın dengesini değiştirmeye çalıştı. Bu arada Almanya'nın müttefikleri olan Fransa ve Birleşik Krallığın savaş uçakları Ege bölgesini yoğun bombardımana tutmuştu ve şehirlere ağır hasar verdiler. Türkiye bu müttefikleri durdurmak için Avrupa Birliği içindeki Macaristan'a bir çağrı yaptı ve şöyle dedi: "Sayın Macarlar, sizi seviyoruz ve sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Almanya ile savaş halindeyiz. Almanları durdurabilmek için hayalet uçakları göndereceğiz. Fakat hava sahanızı kullanmamız gerekiyor. İzin verir misiniz?" Bunun üzerine Macaristan, "Tabii ki kullanabilirsiniz ama beni savaşın içine katmayın" dedi ve böylece Türkiye 2 adet hayalet savaş uçağını Almanya güzergahına doğru gönderdi. Bunlar belli bir süreden sonra Macaristan'a ulaştılar ve gerekli yakıt ikmallerini yaptıktan sonra tekrar kalkışa geçerek Almanya topraklarına ulaştılar. Biri başkent Berlin'i, diğeri de önemli Alman kenti Münih'i bombalamak için görevlendirildi. Bu Türk uçakları bu Alman kentlerini bombaladığı sırada Almanya ve müttefiklerini korku sarmıştı. Çünkü bu uçakları radarlar göremiyordu. Türkiye bunun üzerine Fransa ve Birleşik Krallığa 2 ayrı mektup göndererek şunları yazmıştı: "Sayın Fransa ve Birleşik Krallık, Ege kıyılarımızı bombalayan uçaklarınızı derhal geri çekmezseniz sizin topraklarınızı da vuracak güçlü uçaklarımı göndermek zorunda kalacağım." Bu mektuplardan sonra içlerine korku düşen Fransa ve Birleşik Krallık mektubu ciddiye aldılar ve uçaklarını Türkiye üzerinden çekerek kendi topraklarına gönderdiler. Bu arada Almanya, Türkiye ile savaşında yalnızca Bulgar desteği kalmıştı. Fakat Türkiye için bir problem yoktu. Çünkü asker bolluğu olan bir ülkeydi ve Almanya'nın ise 2. Dünya Savaşı'ndan kalma asker kısıtlaması bulunduğu için Türkiye çok avantajlıydı. Derken Bulgarları oyalaması için 100.000 kişilik bir ordu getiren Türkiye, Bulgaristan ordusuyla ayrıca kara savaşına girişti. Almanya'da tanklarını getirmeye devam etse de getirdiği tankları hemen saptayarak SİHA'larıyla imha etmeyi başarıyordu Türkiye. Almanya pes etmeyecekti ve İngiltere'den daha önce aldığı Tomahawk füzesini kullanmaya karar vererek füzeyi Bulgaristan'a getirdi ve İstanbul'u hedefleyerek füzeyi attı. Bunun üzerine bu mega kente düşerek ağır hasar verdi. Böylece Türkiye'de misilleme
güncelleme yapacağını belirtti ve Rusya'dan aldığı hipersonik füzesini Macaristan üzerinden Berlin'e fırlattı. Böylece bu önemli Alman başkenti Berlin'de ağır hasar alarak büyük yıkıma uğradı. Türkiye bu arada çok öfkelenmişti ve son büyük bir darbeyi vurabilmek için ekstra olarak büyük bir ordu daha getirdi Bulgaristan'a. Bunun üzerine çok hızlı hareketlerle toprak ele geçirmeye başlayan Türkiye önce Bulgar ordusunu yenilgiye uğrattı ve bütün Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarını ele geçirdi. Ardından ise Alman ordusunu da geri püskürte bütün Bulgaristan topraklarının dışına çıkarttı ve böylece Bulgaristan toprakları da tamamen Türkiye'nin kontrolüne girdi. Fakat bu arada dünya topyekün bir savaşın eşiğine geldiği için Birleşmiş Milletler hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya acil bir ateşkes çağrısı yaptı. Bunun üzerine ateşkes görüşmeleri için Rusya'nın arabuluculuğunda barış müzakerelerine başladı. İki tarafta büyük kayıplar vermişti. Anlaşmaya göre barış anlaşması gereği Almanya ve Türkiye savaşı sona erdirdi. Türkiye, Almanya ve Avrupa'dan uçaklarını çekti ve ekonomik yaptırımlar kalktı. Almanya ve dünya ülkeleri Bulgaristan'ın artık Türkiye hakimiyetinde olacağını tanıyacaktı. Savaş sonrası NATO içinde büyük değişimler yaşandı ve dünya siyasi dengeleri tamamen değişti. Savaş sona erse de bu çatışma küresel güç dengesini kalıcı olarak değiştirdi ve dünya yeni bir düzene girdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Emeklerimizin karşılığı için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.